Hayatınızı değiştiren o devasa anlar var ya, onların aslında çoğu zaman gözle bile göremediğiniz küçücük bir adımla başladığını hiç düşündünüz mü? İşte bu bölümde bu basit fikrin ardındaki o inanılmaz gücü birlikte keşfedeceğiz. Ama başlamadan hemen önce bu tarz derinlemesine analizleri kaçırmamak için Kitap Felsefe'ye abone olmayı unutmayın, olur mu? James Clear'ın bu sözü aslında bize çok büyük bir gerçeği fısıldıyor. Gerçek dönüşüm öyle gürültülü, sarsıcı bir deprem gibi gelmiyor. Aksine toprağın altında kimsenin görmediği, sessizce filizlenen bir tohum gibi yavaş ve sabırlı bir süreçle geliyor. Ve işte tam da bu sürecin formülünü bize sunan kitap James Clear'ın Atomik Alışkanlıkları. Clear'ın bu felsefesi öyle teorilerle dolu bir kütüphanede değil, bizzat kendi hayatını paramparça eden kişisel bir krizin küllerinden doğdu. Gelin şimdi James Clear'ın hem hayatını hem de bütün felsefesini baştan aşağı şekillendiren o sarsıcı ana, o ana geri gidelim. Her şey lise 2. sınıfın son gününde oldu. Bir sınıf arkadaşı beyzbol sopasını olanca gücüyle savurdu. Ama sopa elinden fırladı ve durdurulamaz bir şekilde doğruca James'in yüzüne çarptı. O darbenin şiddeti korkunçtu. Burnunun ezildiğini, kafatasında sayısız kırık oluştuğunu ve iki göz çukurunun da paramparça olduğunu düşünün. Göz açıp kapayıncaya kadar bütün hayatı kelimenin tam anlamıyla altüst olmuştu. Hastanedeyken hemşirenin sorduğu o basit sorular aslında beynindeki hasarın ne kadar derin olduğunu acı bir şekilde ortaya koyuyordu. Hemşire hangi yıldayız diye sorduğunda kendinden emin bir şekilde 1998 cevabını verdi. Oysa takvimler 2002 yılını gösteriyordu. Ve işte tam da bu yıkımdan sonra o yavaş ve gerçekten sancılı iyileşme yolculuğu başladı. Asıl ders de inanın bana tam olarak burada başlıyor. Peki insan hayatını böylesine büyük bir yıkımdan sonra nasıl yeniden inşa edebilir? O arzuladığı olağanüstü sonuçlara nasıl ulaşabilir? Clear'ın verdiği bu mücadele bir bakıma hepimizin içindeki o değişim arzusuna ayna tutuyor. Peki cevap neydi? Cevap, şaşırtıcı derecede küçük bir sayıda gizliydi. %1. Her gün ama her gün sadece %1 daha iyi olmanın o akıl almaz gücü. İşte bu kişisel gelişimin bileşik faizi dediğimiz şeyin ta kendisi. Başlangıçta size hiçbir şey ifade etmeyen, bundan ne olacak ki dediğiniz o küçücük kazanımlar var ya, işte onlar zamanla birikiyor ve sonunda devasa sonuçlara yol açıyor. Tıpkı dağın tepesinden yuvarlanan minicik bir kar topunun aşağı indiğinde kocaman bir çığa dönüşmesi gibi. Bu bileşik etkiyi daha iyi anlamak için şu harika uçak benzetmesini bir düşünelim. Diyelim ki Los Angeles'tan New York'a doğru uçuyorsunuz. Eğer pilot kalkış sırasında uçağın burnunu sadece 3,5 derece, yani neredeyse fark bile edemeyeceğiniz kadar küçük bir açıyla güneye çevirirse, yolculuğun sonunda kendinizi New York'ta değil, yüzlerce kilometre ötedeki Washington DC'de bulursunuz. İşte hayatta yaptığınız küçük ve tutarlı değişikliklerin varış noktanızı tamamen değiştirebilme gücü tam olarak bu. Ve şimdi kitabın en can alıcı, belki de en ezber bozan fikrine geliyoruz. Sorun sizin hırsınızda, isteğinizde değil, sorun yaklaşımınızda. İşte her şeyi değiştiren o kritik cümle bu. Bu tez bize sürekli öğretilen büyük hedefler koy bilgeliğine adeta meydan okuyor. Yani eğer bir şeyleri değiştirmekte zorlanıyorsanız, bunun sebebi iradenizin zayıf olması değil. Sebebi değişim için kurduğunuz sistemin hatalı olması. Bu, insanı omuzlarındaki o ağır, başarısızlık hissinden kurtaran inanılmaz özgürleştirici bir düşünce. Peki tamam da doğru sistem nasıl kurulur? Clear diyor ki her alışkanlığımız, istisnasız her biri 4 adımlı bir döngüden geçer. Birincisi işaret, yani beyninizi harekete geçiren o ilk ipucu. İkincisi arzı, yani o davranışı yapmak için içinizde uyanan motivasyon. Üçüncüsü tepki, yani gidip o eylemi gerçekleştirmeniz, alışkanlığın ta kendisi. Ve son olarak ödül, yani beyninize bu döngüyü tekrar etmesi gerektiğini öğreten o tatmin duygusu. Bu döngüyü bir kere çözdüğünüzde herhangi bir alışkanlığı inşa edebilir ya da hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bütün bu kavramları bir araya getirdiğimizde kitabın isminin, o Atomik Alışkanlıklar isminin altındaki o derin anlam da kendiliğinden ortaya çıkıyor. Atomik alışkanlık teriminin arkasında çift anlam yatıyor. Bu alışkanlıklar hem bir atom gibi küçücük, temel, indirgenemez birimler, hem de yine bir atom gibi serbest bırakıldığında ortaya muazzam bir enerji ve güç çıkaran kaynaklar. Bu zarif metafor aslında her şeyi özetliyor. O küçük, gündelik rutinler zamanla kim olduğumuzun,
kimliğimizin temel yapı taşlarına dönüşüyor. Yaptığınız her bir küçük eylem aslında olmak istediğiniz kişiye verdiğiniz bir oy gibi. Ve bu analiz size tam da bu derin soruyla baş başa bırakıyor. Şu an size önemsiz gibi görünen hangi %1'lik iyileşme, hangi küçücük adım sizi yıllar sonra bambaşka ve hayalini kurduğunuz bir geleceğe taşıyabilir? Karar sizin.